Kollar serisinin 7. bölümünde harika bir konu başlığıyla karşınızdayız. Bugünkü konu başlığımız başrol müsün, figüran mısın? O zaman ilk sorumdan başlıyorum. Sürekli meşgulüm. Yapılacaklar listem hiç bitmiyor. Ama günün sonunda bir tatminsizlik, bir boşluk hissediyorum. Sanki önemli bir şey kaçırıyorum. Bu his neden oluşuyor? Bu his aslında ruhumuzun bize gönderdiği çok önemli bir sinyaldir. Ben buna güvenli liman sendromu diyorum. Malum bir gemi ne için yapılmıştır? Okyanusları aşmak, yeni yerler keşfetmek, fırtınalarla baş etmek için yapılmıştır. Diğer taraftan bir gemi için en güvenli yer neresidir? Limandır. Ama gemi limanda kalacak olursa zamanla paslanır, çürür ve tamamen anlamını da yitirir. Bu bizler için de böyledir. Biz eğer konfor alanında kalırsak, yaratılışımızın dışına çıkarsak, yani her birimizin yeni şeyler keşfetmeye, öğrenmeye, büyümeye ihtiyacı var. Zaten bunun için buradayız ve eğer ruhumuz bize böyle bir sinyal gönderiyorsa artık şu konfor alanından çık. Burada çürüyorsun, burada asla büyümüyorsun, gelişmiyorsun dediğini gösterir. Ama şöyle bir gerçek var. Beynimiz konfor alanında kalmayı sever. Rutinleri sever. Enerji tasarrufu için. Çünkü yeni bir şey ortaya çıktığında daha fazla enerji harcar, daha fazla yorulur. Bu sebeple rutinleri sever. Konfor alanını sever. Ruhumuz da aksine coşkuyu sever. Yeni şeyleri sever. Bununla birlikte bilim bize, yani nöroplastisite bilimi şunu söylüyor. Evet, beynin böyle bir özelliği var ama aynı zamanda yaşımız, cinsiyetimiz, donanımımız, eğitimimiz ne olursa olsun gelişebiliriz. Yeni şeyler öğrenebiliriz. Ve hem de bunu yaparken beynimiz hem fiziksel olarak değişiyor, ayrıca soyut anlamda da gelişiyor ve büyüyor. Yani yeni düşünceler, yeni enerji, yeni frekans, yeni bir rezonans alanı. Dolayısıyla nöroplastisite alanında yapılan sayısız çalışma bize dilediğimiz zaman değişebileceğimizi, dönüşebileceğimizi, beynimizi de bambaşka bir seviyede kullanabileceğimizi söylüyor. Böyle bir his geliyorsa o sinyali takip etmekte, konfor alanının dışına çıkmakta, keşifler için, potansiyelimizi keşfetmek için kendimize izin vermekte büyük fayda var. Zaten şu anki yaşam bizim kodlarımıza uymuyor. Kesinlikle. İnsanlığın ilk zamanlarında atalarımız uyandıklarında avlanmaya çıkar. O günkü yiyeceklerini öyle alırlarmış. Biz şimdi uyanıyoruz, direkt kahvaltı, uyandık. Başta elinizin altında. Evet, maalesef. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Hayat kontrolden çıkmış gibi hissediyorum. Olaylar karşısında savruluyorum. Daha iradeli, hayatının direksiyonunda olan biri olmak için ne yapmalıyım? Bu soruya cevap vermek için hem sana hem değerli izleyicilere bir tavsiyem var. Lütfen bahsedeceğim iki objeyi gözünüzde canlandırmaya çalışın. Bunlardan birisi termometre, diğeri termostat. Termometre malum ne yapar? Asarız bir duvara. Dışarıdaki sıcaklık neyse onu içeriye yansıtır. Yani var olan derece neyse onu gösterir. Başka bir şey yapmaz. Termostat ise farklıdır. Dışarıda fırtınalar da kopsa, çok soğuk da olsa, çok sıcak da olsa ayarlandığı derece neyse oda sıcaklığını oraya getirene kadar çabalar, gayret eder. İşte bazı insanlar ne yazık ki termometre gibi yaşar hayatı. Yani o ne yapıyor termometre? Dışarıdakini içeriye yansıtıyordu. Ne yazık ki bazı insanlar da ne yaşarsa bütün hayatını ve ruh halini etkileyeceğine inanır. Ekonomik koşullar, enflasyon, işsizlik, patronu, trafikte yaşadıkları eşi, çocuğu, her şey onun hayatında etkileyicidir, tetikleyicidir. Daha doğrusu o öyle zanneder. Ama termostat gibi olan insanlar ise ne yaşarsa yaşasın bilir ki iç dünyasında bunu doğru anlamlandırabilir. Dışarıdaki olaylar onun ruh halini etkilemez ya da etkilemek zorunda değildir. Daha önce çok örnek verdiğim ve ilham aldığım önemli bir adam var. Viktor Frank. Hatta bu konuda belki de bütün dünyaya örnek olmuş kişilerden biridir. Nazi toplama kamplarına 4 yıl kalmış, hem de Auschwitz gibi en vahşi toplama kampında da 2 yıl geçirmiş biri. Eşi, annesi, babası bütün yakınlarını kaybetmiş, akıl almaz işkenceler görmüş. Ama yine de acının içinde bile bir anlam bulunabileceğine inanmış. Bu anlamı da şöyle açıklıyor. Ben buradan mutlaka canlı çıkmalıyım ve çıkacağım. Dışarıda insanlara en zor koşullarda bile hayatta kalabileceğini ve insanların ne kadar vahşileşebileceğini, hayvanlaşabileceğini anlatacağım. Ama buna rağmen elimizden her şey alınabilir fakat bizim nasıl hissedeceğimiz elimizden alınamaz diyor. Yazdığı İnsanın Anlam Arayışı isimli kitap
30'dan fazla dile çevrilmiş, milyonlar satmış ve Nazi cellatlarının yüzüne de söylemiş bunu. Bana her şeyi yapabilirsiniz ama nasıl hissedeceğime müdahale edemezsiniz. Neden anlatıyorum bunu? Çünkü hayatımızın direksiyonuna geçmek için hayatımız güllük gülistanlık olmak zorunda değil. Ne yaşarsak yaşayalım bunu başarabiliriz. Evet, Viktor Frankl'ı yıllardır anlatıyorum ama bence artık onu geçenler de var. Filistin'deki insanlar o kadar ağır şeyler yaşıyorlar ki sadece son 2 yıldır değil, 75 yıldır vatanları işgal altında, her türlü zorbalığa, her türlü ahlaksızlığa maruz kaldılar. Başlarına sürekli bombalar yağıyor. Akıl almaz şeyler yaşıyorlar ve bütün dünya susmuş. Bunu izliyoruz. Hiçbir yardım da yok. Buna rağmen inandıkları değerlere o kadar sadıklar ki, o kadar dik duruyorlar ki, geçtim trafiği, patronu, enflasyonu, başlarına sürekli bomba yağıyor ama onlar bizden razı olana kadar her şeyinizi alabilirsin diye Allah'a niyaz ediyorlar. Yani hayatımıza yön verecek şey yaşadıklarımız değildir asla. Bizim duruşumuzdur, yaşadıklarımıza verdiğimiz anlamdır. 3. soruya geçiyorum. Hı hı. Sürekli bir mutluluk arayışındayım. Yeni bir telefon, yeni bir ilişki, yeni bir tatil ama hepsi geçici. Kalıcı mutluluk bir efsane mi? Evet, bir bakıma efsane. Öncelikle tabii burada bahsettiğin şeyler mutluluktan çok haz diye tabir ettiğimiz şeyler. Yani çok daha anlık. Hani böyle bir şeyi yediğin anda, bir oyun oynadığın, bir yere tıkladığın anda aldığın hazdan ya da yaşadığın duygudan bahsediyorsun. Mutluluk değil. Bu arada psikolojide buna hedonik adaptasyon ya da hedonik koşu bandı denir. Neden böyle denir? Hedone hani hazdan gelir. Sürekli bir haz peşinde koşmayı çağrıştırır. Neden koşu bandı diyor? Evet, koşu bandına çıktığında egzersiz yapmış olursun, terlersin. Elbette belki yağ da yakarsın ama hani bulunduğun yerde, olduğun yerde kalmaya devam edersin ya, oradan geliyor aslında. Maalesef yaşadığımız dönem bizi sürekli bir şeyleri tüketme konusuna yönlendirdiği için ya da böyle bir insan tipi istediği için bu sistem bizler de bu hale gelmiş durumdayız. Yani bir şeyler yiyoruz yetmiyor, hemen bir şeyler içelim. Burada oturuyoruz, keyif yapıyoruz yetmiyor. Gidelim bir de PlayStation oynayalım. O bitiyor, çıkalım balkonda bir keyif yapalım. O bitiyor, bir maç izleyelim. O bitiyor, bir de dizi izleyelim. O bitiyor, Instagram'da gezinelim. O bitiyor, şunu yapalım. Yani böyle olduğu sürece de bir türlü gerçek anlamda iyi hissedemiyoruz. Zannediyoruz ki bir şey yediğimizde, içtiğimizde, yaptığımızda sonuçlar çok güzel olacak. Ama eğer öyle olsaydı, mesela şöyle bir düşünün. Tatlıyı hemen hemen hepimiz çok seviyoruz değil mi? Hatta meşhurdur, tatlı krizim tuttu, dayanamadım, onu yedim, bunu yedim, kilo verecektim, veremedim. Eğer bu bizi mutlu eden bir şey olsa oturur bir tepsi baklavayı, kadayıfı yeriz. Çok mutlu olmamız lazım değil mi? Müthiş hissetmemiz lazım. Ama aksine çok zarar verebilir bize. Mide fesadı geçiririz, bir sürü sorun yaşayabiliriz vesaire. Halbuki bir dilim yediğimizde zaten eğer mutlu olacaksak oluruz ya da haz alacaksak alırız. Ama yetmiyor. Sürekli yeni bir şey istiyoruz. Asıl mutsuzluk buradan kaynaklanıyor. Çikolata güzel, Antep fıstığı güzel. Hadi bir de onu birleştirelim. Yok bir de kadayıf ekleyelim. Ne o, Dubai çikolatası mıydı? Böyle bir şey yapalım. Yedin mi hiç Dubai çikolatası? Yok, yemedim. Enteresan olan şey şu. Bunları üretenler ya da sürekli yenilik peşinde onu da deneyeyim, bunu da deneyeyim diyen insanlar asla mutlu olamıyor. Böyle bir gerçek var. Onun yerine sahip oldukları şeylere değer veren insanlar daha mutlu oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bugün sahip olduğumuz cep telefonu, bilgisayar, daha kullandığımız birçok araç, hatta giydiklerimiz, şu an lazım olduğunu düşündüğümüz hemen her şey. Bir sebeple elimizden alınsa ya da bir süreliğine bıraksak aslında hayatın devam ettiğini, bunlara mecbur olmadığımızı, hatta böyle çok daha mutlu olabileceğimizi fark edebiliriz. Belki biraz sert gelebilir. Daha ileriye gideyim. Bugün sevdiğimiz herkesi kaybetsek ya da bir şekilde uzaklaşmak zorunda kalsak yine mutlu olabiliriz hayatta. Çünkü gerçek mutluluk nedir biliyor musun? Bana göre anlamdır. Hayatın içinde bir anlam bulmak. Az önce Filistinli kardeşlerimizden bahsettik ya. Onlar gibi, yani neden yaşadığını, ne yapması gerektiğini biliyor olmak. Asıl önemli olan şey kesinlikle bu. Bundan daha önemli bir şey yok. Bir sanatçının zorlansa bile bir eserini bitirmeye çalışması. Yorulsa da, çok zorlansa da kesinlikle mutludur o anda. Bir bilim insanının bir araştırma yapması, bir elementi ayrıştırmaya çalışması, bir raporu anlamlandırmaya çalışması, bir annenin babanın çocuğu için fedakarlık yaptığı anlar. Zordur ama çok kıymetlidir. Sigmund Freud diyordu ya, bir gün gelecek en güzel zamanlarınızın mücadeleyle geçen zamanlarınız olduğunu anlayacaksınız. Yani bir şey için mücadele etmek, kendini adayabileceğin bir şey için yollarda olmak aslında mutluluk için yeterli. Farz edelim yarın sabah arabamıza bineceğiz, bir yere gideceğiz. Görmeyi çok istediğimiz bir yer ya da zaten görmüşüz ve çok sevdiğimiz bir yer. Farz edelim işte 18 saat yol gideceğiz. Şimdi biz mutlu olmak için oraya varmayı bekler miyiz acaba? Yoksa yol boyunca zaten mutlu mu oluruz? Coşkulu, sevinçli, meraklı, heyecanlı oluruz. Gideceğimiz yer önemli çünkü bizim için. İşte hayat da böyle bir yolculuk gibidir ve
Eğer o yolculuğun anlamlı olduğuna inanırsak bütün yol bizim için çok kıymetli olur. Teşekkür ederim. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. Geçmişte yaşadığım kırgınlıklar, hatalar ve başarısızlıklar yakamı bırakmıyor. Bu kusurlarla dolu bir geçmişle nasıl barışabilirim? Aslında barışmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü o geçmiş bizi bugüne getiriyor. Bugün öğrendiklerimiz onun sayesinde, olduğumuz kişi de onun sayesinde. Doğru yerden bakmaya çalışmalıyız. Japonların yüzyıllardır bir felsefesi var. Kintsugi. Umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Hani meşhurdur, belki bilenler vardır. Bir vazo, bir bardak, bir şey kırıldığında onu atmak yerine, onu bir kayıp olarak görmek yerine onarıyorlar. Hem de altın suyuyla. Neden? Mesaj şu: bu belki kırıldı ama artık daha fazla anı biriktirmiş durumda. O bizim hayatımızın bir parçası ve bu yaşadığı şey değerli. Aslında tabii oradaki eşya değil mesele, insana vurgu yapılıyor doğal olarak. Yani deniyor ki bizim de kırgınlıklarımız, kazalarımız, geçici başarısızlıklarımız, geçici yenilgilerimiz, acılarımız aslında kötü şeyler değil, aslında unutulması gereken şeyler değil. Bilhassa o altın rengiyle süslenmiş vazo gibi bizim için de çok değerliler. Öğrenmemiz için fırsattır. Gelelim bizim kültürümüze. Üstad Mevlana ne diyordu? Hamdım, piştim, yandım. Durduk yere yanmıyor, durduk yere pişmiyor. Bir şeyler oluyor da yanıyor ve pişiyor. Ya da pişiyor, özür dilerim, ve yanıyor. Yani bir buğdayı düşünün mesela, lezzetli bir ekmeğe dönüşene kadar hangi aşamalardan geçer? Toplanır, ezilir, un haline getirilir, değil mi? Bu hamlık dönemi. Sonra pişme döneminde ne yapılır? Suyla işte yumuşatılır, şekil verilir, yoğrulur, fırına atılır, pişmeye başlar ve en son yanma evresinde artık şekli değişir, kızarır, böyle mis gibi kokmaya başlar ve sofraya geldiğinde biz ne zaman kaliteli yeriz, ne zaman ağzımızı sulandırır, böyle çıtır çıtır kızarmışsa, değil mi? Şimdi başa dönelim. Buğday hamken ne önemi, ne değeri var? Ya da nerede kullanabiliriz onu o şekilde? Hiçbir yerde kullanamayız. Biz de hamken, yani öğrenmemişken, dönüşmemişken, teşbihte hata olmaz, buğday gibi pek de bir anlamımız yok. İşe yarar bir durumumuz da yok. Ama dönüşmeye başladığımızda var işte. Ekmek sofraya geldiğinde o kızarmış çıtır çıtır hali bize şunu anlatır: ben kaliteliyim, ben bir sürü evreden geçtim, ben görmem gerekeni gördüm, yanmam gerektiği kadar yandım. Şems gittiğinde Mevlana çok üzüldü, çok hasret çekti, çok aradı, gördüğü herkese onu sordu. Zannetti ki artık olmayacak, bir şeyler eksik kalacak. Ama ona kavuşma arzusuyla oturdu ve içinde ne varsa dışarıya döktü. İşte o zaman Mesnevi ortaya çıktı. Pişti hasretle ve sonra yandı. Yanarken de en güzel eserlerini ortaya koydu. Bizler de böyleyiz. Hayatı böyle doğru yerden yorumlarsak bambaşka bir noktaya götürebiliriz. Peki, teşekkür ederim. Son soruma geçiyorum. Son zamanlarda herkesin dilinde bir travma kelimesi var. Benim travmam var cümlesini çok duyuyorum. Gerçekten her zorluk bir travma mıdır? Ve geçmişin o ağır yükleriyle gerçekten nasıl başa çıkılır? Güzel bir soru. Aynı zamanda günümüzün en önemli sorularından biri. Çünkü hemen hemen herkes benim bir travmam var deyip bunu sahipleniyor ne yazık ki. Öncelikle bu doğru mu? Oraya bir bakalım. Sonra soruya gelelim. Travma kelime anlamıyla yara demek. Eski Yunanca'dan geliyor. İlk orada bu şekilde ifade edilmiş. Bildiğimiz yara aslında. Yani biyolojik bir şey. Travma. Bildiğiniz kolumuzda bir yara, bacağımızda bir yara. Açık bir yara demek. Bugün kullanılan şekliyle ya da senin sorduğun şekliyle travma ise aslında şöyle, yani zihinsel boyutta ya da bilinçaltı boyutta, diyelim ki kişi çok ağır bir şey yaşıyor. Gerçekten çok ağır bir acı, şok edici bir olay, ekstrem bir olay. Çok böyle sıra dışı bir olay ve o anda gerçek olabileceğine bile inanmayabiliyor. Mesela savaş yaşayan bir insanı düşünelim ya da tacize uğrayan bir insanı düşünelim. Yani çok büyük bir acı ya da şok yaşıyor ve o anda gerçek mi değil mi onu bile düşünmek istemiyor ya da anlamlandıramıyor. Ama yaralanıyor gerçekten. Çok üzülüyor. İşte o anda bilinçaltı ne yapıyor? Hemen bu yaranın üzerini kapatıyor. Adeta olmamış gibi davranıyor. Neden? Kaydetmek zorundadır yaşanan her olayı. Ama henüz kaydedebileceği bir isim yok. Bilgisayara bir dosyayı isim vermeden kaydedebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Beynimiz de böyle ve onu kaydedemediğinde üzerine örtüyor. Bu burada bir dursun diyor. Bir de çok büyük bir şok, çok büyük bir acı var. Aman ha diyor. Ben bir hatırlatmayayım. Sonra bakarız diyor. İşte gerçek travma dediğimiz şey bir bakıma bu. Saklıyoruz onu. Ya da bilinçaltımız bizi koruma adına saklıyor. Ve gerçekten bir insanın travması varsa, ki hemen hemen hepimizin vardır ya da olabilir, ama kişi bir uzmana gidene kadar travmasını fark edemez. Yani benim travmam var diyen kişi aslında yanılıyor. Travmasını bilemez kişi. Bildiği ya da öğrendiği anda zaten ya geçmiştir
ya geçmek üzeredir. Neden? Bir uzman, işte bir klinik psikolog olabilir, bir psikiyatrist olabilir, belki bir NLP uzmanı olabilir, EFT uzmanı olabilir, neyse. O kişinin travmasını fark ettiği anda yaptıracağı şey şu: sen buna çok ağır bir anlam yüklemişsin ama aslında bu senin için şöyle bir tecrübeydi diyerek, tabii bu kadar basit olmuyor. Sonuçta orada bir süreç gerekiyor ama o kişiye bunu anlatıyor, inandırıyor ya da bu konuyu sindirmesini sağlıyor. Senin suçun değildi diyor. Yapılması gereken neyse onu yapıyor kısacası. Fark edildikten çok kısa bir süre sonra travma denen şey kalmaz. Sen de bu konuda çalışmalar yapıyorsun. Hatta yüz yüze yapıyorsun çeşitli yerlerde. Özellikle bilinçaltı dönüşüm kamplarında yapıyoruz, evet. Yakında var mı peki bir bilinçaltı dönüşüm kampı? Var. 3-4-5 Ekim'de Antalya Kumluca'da muhteşem bir kampımız olacak. 2,5 gün boyunca hem havuza gireceğiz, hem denize gireceğiz, hem eğleneceğiz. Ama geçmişimizle barışmak, çok daha iyi bir hayata sahip olmak, standartlarımızı yükseltmek, zihnimizi adeta formatlamak adına çok önemli uygulamalar da yapıyor olacağız. Peki bu videoyu beğenip yorum yapanlara bir güzellik yapalım mı? Olabilir, bu videoyu beğenip yorum yapan herkese bir indirim kodu paylaşalım. Biz de yorumlardan cevap olarak. Şu an fiyat 14.000 lira. Onlara sürpriz bir indirim kodu gönderelim. Dileyen, bu konulara ilgi duyan varsa şu an aşağıda çıkan numaraya da mesaj atarak bilgi isteyebilir. O bizim travma zannettiklerimiz nedir? Yok işte babam bana çok bağırırdı, benim o yüzden travmam var. Yok annem çok dominanttı, benim o yüzden travmam var. Başıma şu gelmeseydi ben şöyle olurdum. Bunların hepsi bizim uydurduğumuz kurban hikayeleridir. Biraz sert gelebilir değerli dostlar ama gerçek budur. Bunlar yaptığımız ajitasyonlardan başka bir şey değildir. Otururlar iki arkadaş, biri diğerine anlatır. İşte böyle dostum. Ya benim başıma bunlar gelmeseydi ben şimdi ne durumda olurdum filan. Bunlar aslında kendimize yakıştırmamamız gereken şeylerdir diye düşünüyorum. Herkesin hayatında acılar var. Yani örnek, hemen her futbolcu ya da futbolcu olmak isteyen kişi bir şekilde bir sakatlık yaşamıştır. Böyle bir dönem geçirmiştir. Ama birçoğu ne anlatır? İşte benim başıma böyle sakatlık gelmese şimdi bütün herkes beni söylerdi. Ben gol kralı olurdum, şöyle olurdum. Halbuki çok daha fazlasını yaşayan insanlar devam edebiliyor. Kitabımda da anlattım. Robert Lewandowski gelmiş geçmiş en ünlü, en kaliteli santraforlardan biri. Daha profesyonel sözleşmeyi ilk imzaladığında çok ağır bir sakatlık yaşıyor. Hatta öyle ki kulüp hemen feshediyor sözleşmesini. Ve Lewandowski hem vefat etmiş babasına sözü var. Futbolcu, çok iyi bir futbolcu oluyor. Hem annesi tek kalmış, evi geçindirme sorumluluğu var. Yani bu sorumluluğun da farkında. O kadar çok çalışıyor ki bu sakatlığı hemen atlatmak için. Kendince atlatıyor. Kulübüne geri gidiyor. Beni deneyin, yüzüne bile bakmıyorlar. O kulüp Polonya'nın en büyük kulübü. Daha sıradan kulüplere gidiyor. Hiçbiri denemiyor onu. İkinci ligdeki kulüplere gidiyor. Denemiyorlar. Üçüncü ligdeki kulüplere gidiyor. Kapı kapı dolaşıyor. Ajitasyon yapmıyor. Kurban hikayesi anlatmıyor. Ve sonunda üçüncü ligde bir takım gel bir antrenmana çık diyor. Çıkıyor antrenmana. Kendini gösteriyor. Alıyorlar takıma. Bir iki yedek maç ardından çıkıyor. Gol atıyor, goller atıyor, gol atıyor, goller atıyor. O sezon gol kralı oluyor. İkinci lige çıkarıyor takımı. Bir sonraki sezon birinci lige çıkarıyor. Onu kapı dışarı eden o kulüp önüne harika bir sözleşme getiriyor. Gel tekrar başlayalım diyor. Yüzlerine bile bakmıyor bile. Gururlu, sağlam. Başka bir kulüple anlaşıyor. O en büyük kulübün rakibiyle. Orada da çok büyük işler yapıyor. Sonra bildiğiniz hikaye. Borussia Dortmund, Bayern Münih, Barcelona. Müthiş bir kariyer. Ama ona bunu sağlayan nedir? Asla vazgeçmemesi. O uydurma kurban hikayesini anlatmaması. Şöyle toparlayabiliriz belki. Hayat bir spor salonu gibi. Spor salonuna gidiyorsak ne için gideriz? Daha fit olmak, daha zinde olmak, belki güçlü ve kaslı olmak için, değil mi? Peki o güçlü, kaslı, zinde vücuda ulaşana kadar ne yaparız? Akşam evimize döndüğümüzde elimizde ne vardır? Kas ağrıları, yorgunluk vardır, acı vardır yani. Ve son derece doğaldır çünkü kaslar yırtılıyor, sonra tekrar onarılıyor. Ama bu şekilde büyüyoruz, bu şekilde daha güçlü olabiliyoruz. İşte hayat da böyle. Gerçek şu, zorluklar da olacak. Ve son bir örnekle toparlayayım. Bir aşçıyı düşünün lütfen, böyle usta bir aşçı. Bir yemek yapacak diyelim. Sadece tatlı şeyler mi koyuyor tencereye? Elbette hayır. Acı da koyuyor, ekşi de koyuyor, çok keskin bazı baharatlardan da ama gerektiği kadar koyuyor. Sonra ne yapıyor? Gerektiğinde ısıtıyor, gerektiğinde kavuruyor, gerektiği yerde karıştırıyor, harmanlıyor ve ortaya harika bir lezzet çıkıyor. Şimdi biz tek başına o bibere baksak acı acı deriz, istemeyebiliriz. Ekşi deriz, istemeyebiliriz başka bir şeye baktığımızda. Ama hepsi bir araya geldiğinde ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Hayatımızda böyle. Elbette acılar olacak. Aksi mümkün değil. Elbette
kırgınlıklar olacak yemekteki ekşi misali. Aksi mümkün değil. Bazen çok çok mutlu olacağız. Tatlı gibi. Bazen böyle şaşkınlıklarımız olacak. Nedir bu diye. O baharatlardaki keskin aroma gibi. Ama hepsi bir araya geldiğinde sonunda biz olacağız işte. Bilge bir kişilik olacak. Güçlü bir karakter olacak. Dolayısıyla şikayet etmeyelim. Şikayet etmek yerine hayatımızı kucaklayalım. Hayatımızdaki olayları kucaklayalım ve onlara nasıl yorum yapacağımıza karar verebileceğimizi unutmayalım. Herkese sevgiler, selamlar.